Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda satrançta beraberlikler konusunu konuşacağız. Özellikle oyun sonu çalışmalarına yönelik yapacağımız Oyun Sonu Akademisi videolarındaki ileri seviye konularını anlamak için bu konu önem arz etmekte. O yüzden dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kale finali ve piyon finali ile ilgili konuları anlamadan önce satrançta beraberliği kavramamız gerekiyor. Bu videoda pat kavramını, mat ve pat arasındaki farkları, 50 hamle kuralını, 3 konum tekrarını, yetersiz güç beraberliğini, daimi şahı ve anlaşmalı beraberliği konuşacağız. O halde başlayalım. Öncelikle matla pat arasındaki farkı kavramamız gerekiyor. Hatırlarsak matı anlamak videomuzda da söylediğimiz gibi oyunun mat olması için hem şah çekmemiz hem de şahın o tehditten kurtulamıyor olması gerekiyordu. Buradaki örnekte olduğu gibi eğer beyazlar vezir C8 oynarsa şahı istedi ve o şah kurtulamıyor. Bunun adı mat. Yalnız vezir C7'ye oynarsa dikkat edin, şah tehdidi yok ama hamle sırası kendisinde olan kara şah hamle yapamıyor. Yaptığı hamleler imkansız hamle. O halde şah tehdidi olmaksızın, burada olduğu gibi şah tehdidi yok. Sadece şahın kaçış kareleri tutulmuş. Şah tehdidi olmaksızın hamle yapılamama durumuna biz pat diyoruz. Yani veziri burada C8'e getirdiğimiz zaman şah çektiğimiz için ve şah kurtulamadığı için mat, oyunu kazandık. Ama veziri C7'ye getirirsek şah tehdidi yok. Şah tehdidi olmaksızın kara şah hamle yapamıyor. Buna da pat diyoruz. Pat beraberlik türlerinden sadece biri. Bütün beraberlikler halk arasında bazen pat sayılıyor, pat diye söyleniyor ama pat özel bir durum. Bir diğer beraberlik konusu ise daimi şah. Dikkat edersek beyazların ordusu çok kalabalık, taşları neredeyse hepsi duruyor. Hatta bir hamlede buradan mat edecek. Ama hamle sırası siyahta, siyahların sadece tek umudu vezir. Buradaki çalışacağımız beraberlik konusu ise daimi şah. Dikkat edelim. Vezir burada E1'den şah çektiği zaman şah F2'ye ve F1'e kaçamıyor. Kaçış yeri sadece H2. H2'ye kaçtığı zaman vezir geldi, yine şah çekti. Bakın beyaz taşlar şahın yardımına koşamıyor. Hiçbir taş kendi şahına yardım edemiyor. Zavallı beyaz şah çok ihmal edilmiş. Şah kaçtığı zaman siyah vezir yine şah çekti. Bakın tek kaçış yeri H2. Evet, yine şah kaçtı. Yine şah. Burada siyahların ordusu sayıca çok az olmasına rağmen daimi şah yaparak beraberliği kazandığını söyleyebilir. Ve bu konum teorik olarak beraberlik olarak adlandırılır. Diğer bir beraberlik durumu ise oyunun sonu gelmişken taraflardan bir tanesinin rakip şahı mat edecek yeterli gücü yoksa oyun beraberidir. Ve kurallara göre iki at mat edemez arkadaşlar. Mat eder gibi görünüyor, hani yeterli bir güç gibi görünüyor ama teorik olarak mat edemez. Mat etmesi için siyahların çok kötü oynayıp inanılmaz büyük hata yapması lazım. Ancak o zaman mat edebilir. Bu yüzden siyahlar kaçar ve sonrasında arkadaşlar piyon sürülmeden ve taş yenmeden 50 hamleye ulaşıldığı zaman oyun beraberidir. Bunu bildiğimiz için sadece iki at rakip şahı mat edecek güçte değildir. Sadece iki atın kalması da yetersiz güç beraberliği olarak adlandırılır. Bir diğer beraberlik yöntemi ise aynı konumun fotoğraf çekilmişçesine 3 kere tekrarlanmasıdır. Yani buna 3 konum tekrarı deniyor. Herhangi bir yerde, burada konum berabere olduğu için söylemiyorum. Siyahlar örneğin vezir B6 hamlesini yaptı. Beyazlar kale E1 geldi. Siyahlar geri döndü. Beyazlar yine kalesini eski yerine geldi. Vezir B6, kale E1. Bakın aynı konum ikinci kere oldu.
Vezir B6. Vezir geri döndü. Kale buraya geldi. İşte son hamlede vezir B6 oynadığı zaman 3. kere aynı konum oluşacağı için bu şekilde aynı konum 3. kere oluşmadan önce son hamlede eğer aynı konum 3. kere oluşacaksa yapacak olan kişi hamlesini yapmadan önce 3 konum tekrarı beraberliğini hakemden isteyebilir. Hani beraberlik için daimi şah olmasına gerek yok. Aynı konum 3 kere oluşursa taraflardan bir tanesi beraberlik talebinde bulunabilir. Bütün bunları konuştuktan sonra oluşabilecek beraberlik konumlarıyla ilgili pratik yapacağız. Örneğin burada karaşah bir piyon geride, bir piyon gerideyken oyunu beraberlik yapmak için şah C8 ya da C7 yaparsa dikkat edelim, beyaz şah hamle sırası kendinde ve hamle yapamıyor. Burada oyun mat oldu. Siyahlar bir piyon gerideyken oyunu beraberlikle sonuçlandırmayı başardı. Bir diğer konum burada hamle sırası beyazlardayken beyazlar eğer F piyonunu sürerse dikkat edelim, hamle sırası siyahlarda ve başka taşları olmasına rağmen hamle yapamıyorsa oyun beraberedir. Örneğin burada öncelikle şaha bakalım. Şah G7'ye kaçamıyor. G8'e de kaçamıyor. Piyonun önünü rakip şah tıkamış. Piyon da hamle yapamıyor. Aldı sadece at. At da açmazda olduğu için hamle yapamıyor. İşte burada hamle sırası kendisinde olan taraf şah tehdidi olmaksızın, bakın burası çok önemli, şah tehdidi olmaksızın eğer hamle yapamıyorsa hiçbir taşla oyun pat olmuş demektir. Yani pat olması için sadece şah kalacak diye bir şey yok. Başka taşlar da olabilir ama bunlarla hamle yapamıyorsa ve oyunda şah tehdidi yoksa oyun pat olmuş demektir. Şimdi de yetersiz güce dair bu örneği inceleyelim. Fil ve piyonu olmasına rağmen burada siyahlar oyunu kazanamaz, beraberedir. Çünkü piyonun terfi edeceği köşe filin ters rengi ve fil burayı kontrol edemiyor. Eğer ki beyaz şah kendisini bu köşeye yerleştirirse oyun beraberedir. Burada piyona saldırdığı için fil bunu koruması gerek. Koruduğu zaman beyaz şah piyonu bloke edecek. Sonrasında yapacağı tek şey kendisini piyonun köşesine yerleştirmek ve bu köşeden çıkmamak. Bakın şahı bu köşeden çıkartacak fil yok. O yüzden oyun beraberedir. Satrançta beraberlikler konusunda paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomun sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun Sonu Akademisi ile ilgili ilerleyen videolarımızda görüşmek üzere.